Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Yeni bir hafta ve aynı zamanda da 2023 yılının son haftasına giriyoruz ve bu son haftada yani 2023'ü uğurlarken bir yengeç dolunayıyla uğurlayacağız. Bu yayında yengeç dolunayından bahsedeceğim ve burçlar üzerindeki etkilerini, hayatımıza nasıl bir tamamlanma, nasıl bir belirsizliği çözme fırsatı getirecek ondan bahsedeceğim. Başlamadan önce umarım herkes iyidir. Her şey yolunda gidiyordur. Zor bir yılı geride bırakırken hala da bazı zorluklarla mücadele tabii ki ediyoruz. Şimdi yengeç dolunayı olunca arkadaşlar 4 derece bu arada yengeç burcunda yaşayacağız dolunayı. Aile geliyor tabii ki aklımıza. Yengeç çünkü aileyi ve sevdiğimiz insanları ve güven duygusunu aklımıza getiriyor. Evet, yeni yıla da böyle bir yengeç dolunayı etkisiyle girdiğimize göre yılbaşına diyelim, yeni yıla birçoğumuz ailemizle, sevdiklerimizle girebiliriz. Aile büyüklerimizle bu yeni yıla girebiliriz ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu yeni ayın çok güzel olumlu etkileri var. Özellikle Jüpiter ve Satürn'den bizim için daha güvenli, daha kendimizi iyi hissedeceğimiz, şöyle yumuşacık, sıcacık bir aileyle beraber olmak herhalde en güzel, değer biçilemeyen, paha biçilemeyen bir aslında yeni yıl kutlaması olduğunu düşünüyorum. Umarım herkes sevdiklerinle, kendine en yakın hissettiği insanlarla huzur içinde girsin. Efendim, bu dolunayın çok önemli etkileri var. Yengeç astrolojide en önemli öncü bir burç olduğu için köşe noktalarından birini yönetir. Dip noktasını yönetir. Ve yengeç burcu dediğimizde bizim köklerimizi anlatır. Ait olma isteği, güven duyma, beslenme, maddi manevi duygusal ihtiyaçlarımızın karşılığını alma. En çok karşılıksız sevgi yengeç dediğimizde anne gelir aklımıza. Anneleri olanlar da hayatta olanlar en azından bence bu yılbaşını ailesiyle hatta anneleriyle bence geçirmenizi çok tavsiye ederim. O kadar güçlü bir etkisi var sevgili dostlar. Ve diğer yandan yengecin şöyle kısacık özelliklerinden bahsedeyim size. Yengeç burcu gümüşle temsil edilir. Evet, mesela yılbaşında bir gümüş takıyla ya da tam dolunayın olacağı gün gümüş takılar kullanmanız, zaten dolunaylar gümüşleri işaret eder, çok yerinde olabilir. Rengi beyazdır yengeç burcunun ve güven, nezaketlik, sevgi, hassasiyet, aşırı hassasiyet bazen olabilir. Yengeçlerin temel dinamikleri ve beslenme ile ilgili ve en temel özelliği de evle ilgilidir. Evimizle, yaşadığımız yerle çok alakalıdır. Evet, dolunayın 9. evde olması seyahatleri gösteriyor. İşte o yüzden öyle girdim. Bir takım seyahatler yapılacak. İnsanlar sevdiklerine yakınsa eğer ulaşmaya çalışacak. En azından böyle tatlı bir akşam yemeği yemek için böyle çok yerinde bir zaman dilimi olacak efendim. Evet, yengeç dolunayının önemli bir etkisi daha var arkadaşlar. Bu da bizim dikkat etmemiz gereken bir etki. Yeni ay esnasında Mars'ın Neptün'le ve Merkür'ün Neptün'le bir dik açısı var. Bu biraz beni endişelendiren bir açıydı. Açıkçası tam olarak Merkür Neptün'le kesinleşmiş oluyor dolunayda. Ama Mars yılbaşının takip eden günlerde daha çok tam kesinleşecek. Bu da özellikle tabii başta, şimdi yengeç nedir? Su elementi, öncü bir burç. Hemen aklımıza suları getiriyor. Sıvıları, denizleri, su kenarlarını, suyla ilgili konuları. Şimdi Neptünle tabii Mars'ın da sert açılarında genellikle de böyle bazı zorlukları getirir. İşte aklımıza denizler geliyor. Şimdi Mars Yay burcunda seyahatleri getiriyor, trafiği getiriyor. Yengeç burcu dedik, evet, beslenmeyle ilgili konular, mesela maddi manevi, işte gıdalar diyelim ki, gıdalar, aldığımız ilaçlar, içtiğimiz sıvılar, buna her sıvı dahil, ilaçlar, diğer mesela bağımlılık yaratan tüm maddeler. Lütfen, özellikle tabii yılbaşında da bunlar daha da çok tüketiliyor. Özellikle
20 ve 25 derecelerde değişken grup burçlarda, başta tabi balık, yay, ikizler ve başak burçlarında eğer yerleşiminiz varsa lütfen Mars'ın Neptün'le olan karesine özellikle dikkat edelim. Sağlığımız her şeyden önemli. Ama tabii dikkat etmemiz gereken önemli bir unsur da bu dolunay esnasında ilişkilerimiz. Çünkü Neptün ilişkiler evinde, yanıltıcı bilgiler, biraz karalama politikaları, yalan, iftira, bunların hepsi de bu Mars'ın Neptün'e olan etkilerinden bir tanesi. Diğer yandan Mars finans evinde, finansal konular, parayla ilgili konular ve dijital konular arkadaşlar. Hırsızlıklar bu alanda çok fazla olur. Böyle özellikle Mars olduğunda. Ve kimyasallarla ilgili tüm konular olduğu için tabii toplumsal alanda da bir takım bu tarz yerlerin hayati önem taşıyan derecede güçlü böyle bazı olaylar meydana gelebilir. Sulara dikkat edelim lütfen. İçtiğimiz her türlü suya özellikle bunları başta söylemek istiyorum. Şimdi özellikle şu da var arkadaşlar. Güzel açılardan en önemlisi aslında tam olarak Ay Yengeç burcunda ve Jüpiter'den destek alan bir yeni ay. Satürn'den destek alan bir yeni ay. Bu Satürn'den destek alan yeni aylar su üçgeni çok güçlü. Haritada bu arada hava elementi hiç yok. İlişkiler desteği alıyoruz. Yani bu nedir mesela? Aşk, romantizm. Gerçekten ayakları yerden kesen ilişkiler de var burada. Ama aklı başımında insanların, özellikle ebeveynlerimizin veya çok fazla güven bize veren insanların aklına, fikrine de mutlaka başvuralım. Hatta çok fazla önemseyelim. Bu alanı yöneten tabii bir Jüpiter var. Jüpiter ilişkiler evine gelmiş. Aslında temel dinamik olarak şunu da söyleyebilirim. Evlenmekle ilgili, yuva kurmakla ilgili. Çünkü yengeç yuvayı temsil ediyor. Önemli bir dolunay. Bu dolunayda özellikle su elementinde işte yengeçler, akrepler, boğalar, teraziler olabilir. Evliliklerle ilgili bence böyle teklifler, başlangıçlar, nişan, düğün törenleri olma ihtimali çok yüksek sevgili dostlar. Diğer yandan evle ilgili yenilikler, değişimler, orada bir takım hazırlıklar, eşya alma veya bu alandaki belki bir sıkıldığınız yenilik yapacaksınız. Ve satın alma dedik tabi burada evle birlikte gayrimenkullerin genel olarak da önemli ölçüde öne çıkacağı bir yeni ay, dolunay. Çünkü akrep yükseliyor bakın. Türkiye haritasının da önemli derecede etkileyen bir dolunay. Türkiye'nin yükseleni yengeç ve tam yükselenimizin üzerinde bir dolunay. Ben Türkiye için Türkiye haritasında olumlu olacağını düşünüyorum. Ancak sağlığa yine dikkat etmek gerekiyor. Önemli bir takım gelişmeler, kararlar çıkabilir. Yükselen üzerindeki dolunaylar genellikle ülke genelindeki işte halkı, ki yengeç halk demektir aynı zamanda, ülkede yaşayan herkesin ilgilendirecek önemli gelişmeleri takip edebiliriz. Dördüncü ev aslında kayıplar da olabiliyor. Hani kayıpları da getirebiliyor. Böyle sevdiğimiz büyük insanlar, önemli kişiler, liderler olabilir. Bu anlamda böyle sağlık sorunları çıkabilir veya benzer konuları da işitebiliriz değerli dostlarım. Evet, haritanın genelinde Jüpiter, Satürn, Ay üçgeni olduğu için olumlu etkilerini bazı burçlar alacak. Şimdi birazdan burçlara geçeceğim. Bu dolunay burçlara neler getirecek sevgili dostlar. Evet, böyle bir dolunay yaşayacağız. Dolunay, yengeç dolunayı her zaman çok 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 güçlüdür. Duygular üzerinde de inanılmaz etkili olacak. Bunu söylemem lazım. Çok hassas olacağız. Sevdiklerimize karşı, ailemize karşı çok aşırı koruyucu olabiliriz. Ve şu da var, duygu ve düşüncelerin çok sık değişebileceği bir süreçteyiz. Bunu da unutmayın. Zaten burada Merkür, Neptün karesi, aynı zamanda Mars'la Neptün karesi de bir takım kafa karışıklıkları, akıl karışıklıkları vereceğini de lütfen unutmayın. Bir boşluğun içine düşmüş
lük hissi bazılarımıza, tabii herkese değil, verebilir açıkçası. Evet, bakalım şimdi burçlarımıza neler getirecek efendim. Değerli koçlar ve yükselen burcu koç olan dostlar, 27 Aralık'taki Yengeç burcundaki dolunay öncü burçları çok daha güçlü etkileyeceği için, eğer siz de Koç burcunun ilk haftasında doğduysanız, yani 4 derecelere yakın bir güneşi, yükseleni olan bir yengeçseniz, sizin için hakikaten çok belirleyici etkileri olacak. Dördüncü ev dolunayları genellikle aile yaşamı, aile içindeki kişiler, aile bireyleri, anneler, babalar, ebeveynlerle ilgilidir genellikle. Ve diğer yandan da aile ve köklerinizi ilgilendiren birçok konuyu gündeminize getirecektir. Bunun en başında yaşadığınız yerle ilgili konular olabilir. Evlerin değişimi, yeniliği, satılması, kiralanması veya herhangi bir yenilik, bir tadilat, bir tamirat gibi durumlar olabilir. Dolunay süresince, ki etkileri 10 gün boyunca etkili olacak. Diğer yandan yengeç genellikle bizim hayata bakışımızla da çok ilgilidir. Yani herhangi bir konuda fikir ve karar değişikliği getirebilir bazı koçlara. Bunlar ailesi tarafından gelebilir. Belki kendi hayatı ile ilgili kendisi bir takım yeni fikir ve düşüncelerini ortaya koyacak, bir bakış açısını değiştirecek bir durum gelebilir. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni dolunay esnasında Neptün'ün Mars ve Merkür'le olan bu karesi, diyelim ki bir uzun yol seyahatiniz var, bir seyahate çıkacaksınız. Belki eğitimle ilgili konular olabilir. Oralarda belki fikrinizi değiştirecek bazı durumlar söz konusu olabilir. Seyahatleri yani hayata getirebilen hukuki süreçler, diyelim bir miraslı konu vardır, bir hukuki süreç başlatılmıştır ve bunun sonuçları beklemediğiniz gibi gelebilir. Dediğim gibi burada yengecin değişken bir duygu ve ruh hali olduğu için burada Mars karesi biraz dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor açıkçası. Aklınızı, zihninizi karıştıracak konular özellikle bu alanda olabilir. Sevgili Koç burçları, genel olarak aslında çok zor etki almıyorsunuz ama en güçlü etkiyi de siz aldığınız için sadece ev ve aile değil, kariyer yaşamınızı da çalışan yengeçler aile içi dinamikleriyle birlikte önemli ölçüde etkileyebilir. Bir iş projesi, bir seyahat projesi, bir toplantı, bir kariyerinizle ilgili bir eğitim, bir akademik konu söz konusu olabilir açıkçası. Oldukça güçlü etkiler alıyorsunuz. Yine dolunay esnasında mesela finansal göstergelere baktığımızda ilişkiler boyutunda bu arada bir hani başlangıç yapılmıştır, bir niyetlenilmiştir bir şeye, sonra vazgeçilebilir. Bir parayla ilgili bir mesele söz konusu olabilir. Ama Satürn'den, Jüpiter'den destek alan bir dolunay olduğu için de şu anda şunu söyleyebilirim size. Mesela Satürn beklemediğiniz yerden gelecek bir desteği, Jüpiter bunun parayla bağlantılı olabileceğini işaret ediyor açıkçası. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa bu dolunay hayatınızda önemli bir takım konuları karara bağlatacak. Umarım her şey yolunda gider efendim. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar. Evet, 27 Aralık'taki Yengeç burcundaki dolunay boğaları seyahate çıkaracak. Yakınlarınla buluşacaklar, sevdikleriyle buluşacaklar. Aileleriyle olabilir, kardeşleriyle olabilir ama genellikle de bu alan çok güçlü olacak. Yeni yıla sevdikleriyle, aileleriyle giren burçlar arasında aslında boğalar olacak diyebilirim. Evet, sizi destekleyen bir dolunay, hep yeni ay diye isim geliyor bu dolunaya. Ve girişimler için, başlangıçlar için oldukça destekleyici. Eğer 17 Temmuz civarında hayatınızda bir şeye başlamaya niyet etmiş, kalkışmış, bir plan, bir proje geliştiyse, bu dolunay ile birlikte bazı konuları karara bağlayacak, neticeye vardıracak durumlar olabilir. En çok yakın çevrenizi ilgilendiren alanlarda olacak bunlar. Biraz önce saymış olduğum gibi gençlerle ilgili konular, aile bireyleri,
yakınınızda olan insanlar ve tabii ticari alan, eğer aktif bir ticaret hayatı olan, eğitimle ilgilenen veya bir eğitime başlamış sonra yarım bırakmış veya böyle bir eğitimci de olabilirler. Araçlarla ilgili konular, işte satışa çıkarmıştır, vazgeçmiştir, bir bakıma gelmiştir gibi bazı mevcut konular olabilir. Şimdi Jüpiter'den destek alan, aynı zamanda Satürn'den destek alan bir dolunay. Demek ki sosyal çevrenizden de güzel etkiler alabilirsiniz. Bir takım yardımlar, destekler gelebilir. Arkadaş çevreniz olabilir tabii ki bunlar. Diğer yandan sevgili boğaların Jüpiter burçlarında, eğer sizin de e, 4-5 derecelerde diyelim ki bir yükselene ya da güneşe sahip. Yani aslında boğa burcunun ilk haftasında doğmuş bir boğaysanız tabii ki dolunaydan daha fazla etki alırsınız. Hatta çok da destekleyici bir etki alıyorsunuz. Şimdi diğer tarafına baktığımızda işin öbür kısmı var. Mars'ın Neptün'le karesi. Neye dikkat etmeli sevgili boğalar? Mesela Mars Neptün karesi. Şimdi Mars, Merkür hepsi boğaların finans alanlarında, para alanlarında, aslında ortak paylaşılan alanlarında. Diyelim bir şey paylaşıyorlar. Eşle bir ortak hesabı var. Onunla ilgili bir gelişme olması gerekiyor. Bir hazırlık, bir beklenti. Atacağınız imzalara lütfen dikkat edin. Vereceğiniz kararlara dikkat edin. Bir banka işi olabilir. Resmi kurumlarla ilgili bir durumunuz olabilir ki Mars, Merkür buradan geçtiği için hani Neptün'den kare sosyal çevrenizdeki ilişkilerinize, para alışverişlerine lütfen dikkat edin. Çünkü Mars burada Neptün'e gerçekten yanıltır, kayıplar getirebilir. Bu anlamda en çok sizi burada aslında uyarmalıyız. Diğer yandan biraz sonra birkaç tane daha burç var yine özellikle para konularında çok dikkat etmeleri gereken. Ve dediğim gibi Jüpiter'den güzel etki alıyor. Kazançlı çıkabilir. Bazı boğalar ilişkilerle ilgili belki bir destek alacaklar. Çünkü halinde yani Venüs şu anda hala Akrep Burcu'nda. Ayın 29'unda yeni yıldan hemen 2 gün önce artık o da Yay Burcu'na geçecek. Yani ilişkiler evinizde. İlişkileriniz, ortak kazançlarınız, belki eşiniz, belki partneriniz. Bu saydıklarım onların da hayatlarında ilgili olabilir. Bir onlara da böyle bir haberdar edin. Aslında böyle bir uyarım olacak ama genel hani olarak sizin için çok olumlu, çok destekleyici bir yengeç dolunayı sevgili boğalar. Umarım her şey yolunda gider efendim. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar, 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Sizin tam para evinizde değerli yengeçler, finansal konuları yönetmek anlamında bir dolunay geliyor. Ve bunun başlangıcı aslında 17 Temmuz. 17 Temmuz'da böyle bir yeni ay doğdu ve şimdi bu da onun başlayan konuları tamamlamak üzere çalışacak. Bazı ikizler için gerçekten finansal anlamda iyi bir yıl geçti. Ama tabii doğum tarihlerine göre bunlar değişti. Ama bazı ikizler burçları da böyle aralarda kaldılar. Bir türlü istedikleri kötü de gitmedi ama net bir somut bir sonuç alamadılar. Beklentileri bazında parayla ilgili konulardan bahsediyoruz. İşte bu dolunay tam para hanenizde ve üstüne üstlük Satürn'den bir destek alıyor. Şimdi eğer maaşına zam bekleyen bir ikizlerseniz işte buradan destek geliyor. Çünkü Satürn'ün para evinize ve dolunaya tam olarak böyle bir üçgeni kariyerde, statüde, iş hayatında ne iş yapıyor olursanız olun. Bir çalışan da olabilirsiniz, işveren de olabilirsiniz, bir üst rütbeli bir asker de olabilirsiniz veya belki de bir ev kadınısınız ama belki de bütçenize katkıda bulunmak için bir şeyler yapıyorsunuz. Yani statünüz ne olursa olsun finans anlamında bazı paralar geliyor sevgili ikizler. Ama burada bu çok güzel bir haber bu arada. Çünkü Jüpiter'in de desteğini alıyor aynı zamanda. Ama diğer yandan ikizler olduğunuz, değişken grup bir burç olduğunuz için Mars, Neptün, Merkür, Neptün karesi sizi etkileyecek. Şimdi bazı ikizler özellikle iş ortaklıklarına dikkat etmeliler. Evlilikler de olabilir bu ama ben daha çok işbirlikleri için bunu söylüyorum. Atacağınız adımlara dikkat edin lütfen. Yanılma payı çok yüksek. Risk var burada.
risk almamakta fayda var. Özellikle belli günlerde dolunayın hemen öncesinde de bu geçerli olacak. O yüzden hatta biraz erken çekmeye çalıştım bu dolunayı. Lütfen sevgili yükselen ikizler, eş, partner ilişkilerinde, ortaklı işlerinizde önemli büyük hukuki süreçlerle ilgili konularda bir tazminat gelebilir. Hani böyle bir konu için bir anlaşmaya varılabilir veya bir hukuki süreç vardır. Onu yönünü değiştirmek için bir el sıkışma mesela olabilir. Her ne yapıyorsanız, her ne anlaşma yaparsanız yapın, lütfen yazılı, imzalı, mühürlü olsun. Sakın sözde bir şey yapmayın. Ama onlara da dikkat edin, dediğim gibi biraz sıkıntılı. Ha, sizin değil ama eşinizde olabilir, sevdiğiniz insanı olabilir. Belki birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla, yani ortak bir şeyler planınız arkadaşlarınız için geçerli olabilir. Böyle bir etki var. Çünkü Merkür aynı zamanda sizin bir de yönetici gezegeniniz. O yüzden yanılgılara çok dikkat edin. Bir de lütfen kendinize, sağlığınıza, sevdiklerinin sağlığınıza dikkat edin. Ama para var mı efendim? Para var. Biz dikkatli olmamız, kontrollü olmamız gerekiyor. Zaten bütün ikizlerinde şu an onları en çok meşgul eden konu ilişkileri, ortaklıkları ve sosyal belki de platformlarda, sosyal çevrelerinde oldukları, bulundukları yerde bir takım zorlanmalar yaşıyor olabilirler. O yüzden bu sizi ilgilendiren bir durum efendim. Evet, umarım her şey sizin de istediğiniz gibi olumlu geçer diyorum. Evet, yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, 27 Aralık'ta burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Yengeç burcunun ilk günlerinde doğmuş bir yengeçseniz çok önemli bazı sonuçlanmalar sizi bekliyor diyebiliriz. Yengeç yükseleni veya güneşi olabilir. Burada Temmuz ayından beri sizi sıkan, yoran, ilerleyemeyen, sonuç beklediğiniz konular sonuçlanabilir efendim. Şimdi özellikle de yıl bazında da baktığımızda aslında bu konu yıl boyunca da gündeminizde olan bir konu olabilir. Şimdi şu anda Satürn'den destek alan bir yengeç dolunayı yaşayacağız ve Jüpiter'den. Bu da ne demek oluyor? Mesela bazı yengeçler diyelim ki yurt dışı ile ilgili bir işi var ve ya da bir mahkeme işi var. Böyle hala orada bir belirsizlik vardı ama hala bir sonuç gelmiyordu, ama böyle bir sonuçlanma, böyle bir haber evet gelebilir sevgili yengeçler. Öte yandan bazı yengeçlerin evlilik, yani güneş çünkü şu anda ilişkiler evinizde Oğlak Burcu'nda, herhangi bir konuyu resmiyete dökmek için çalışabilir tabii ki. Eğer doğum haritanızın dediğim gibi mesela 4 derecede, işte 0 ile 10 derece arası etki alır burada. Yani ilk 10 gününde doğmuşsanız %80 diyelim etki alabilirsiniz. Hele bir de Satürn'ünüz bir su grubundaysa, mesela Akrep'te, Balık'ta, Yengeç'te çok çok daha da önemli kararlar geliyor sizin için. Evinizi değiştirebilir. Yaşamınızda önemli yenilikler yapabilir. Bulunduğunuz ortamlarda çok popüler olabilir. Aldığınız kararlar, gösterdiğiniz kararlılık, gösterdiğiniz iradeli insanları şaşırtabilirsiniz. Gerçekten önemli bir dolunay tüm yengeçler için. Hayatlarının kararlarını alacak bazı yengeç burçları. Tabi burada Venüs'e bakıyoruz, aşk evinde, ilişkiler evinde, çocuklar evinde. Belki de bir çocuk sahibi olacak. Belki ilişkilerle ilgili güzel bir ilişki başlayacak ya da mevcut ilişkinin diyelim ki nihai böyle bir resmi alana dönüşmesi olabilir. Şimdi Mars'ın Neptün'le Merkür'le de karesi var. O nasıl etkiler sevgili yengeçleri? Çalışma hayatları için tabii burada öncelik vereceğiz. Çalışan yengeçler için. Diğer yandan sırasıyla gidersek eğer sağlık. Şimdi yengeçler sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Yengeç burcunun temel dinamikler arasında mide ile ilgili konular olabilir. Genital hastalıklar olabilir. Salgın hastalıklar olabilir. Veya bağışıklık sistemi düşüktür ve bir gribal enfeksiyona yakalanabilir. Bunun gibi zorluklara lütfen dikkat edin. Burada sağlık evinizden çok fazla gezegen geçiyor çünkü. Öte yandan da bir iş anlaşması vardır. Onda bir
yanlışlık, bir anlaşmazlık olur, bir karışıklık olur. Çünkü Merkür hala retro aynı zamanda burada. Dolayısıyla da hatalara karşı dikkat edin lütfen. Merkür ilişkiler evinizde tam dolunay esnasında retro, ortaklı işler, ilişkiler alanında böyle bir nasıl diyelim, biraz zaman harcayacağınız, aynı zamanda bazı evcil hayvanları olan yengeçlerin onların belki sağlık sorunları, onların genel yaşamları ile ilgili, onların bakımları belki gündemlerinde de olabilir efendim. Evet, böyle bir etki var. Her şeye rağmen buradan Satürn'den ve Jüpiter'den tabii ki destek alıyor olması her türlü zorluğun da üstesinden kalkacağınızı gösteriyor. Sevgili yengeçler, umarım her şey güzel gitsin. Aslan ve yükselen burcu Aslan sevgili dostlar, 27 Aralık'taki yengeç dolunayı sizin için biraz sessizlik, yalnızlık, kendi kendine kalma, ruhani bazı iyileşmeler, meditasyon, dua yapmak gibi bir alanınızda doğacak. Kendinizi çok daha belki yalnız da hissedebilirsiniz bu dolunay esnasında. Tabi derece olarak etki alıyor ve yengeç burcunda eğer bir gezegen yerleşiminiz varsa bu söylediklerimden daha fazla etki alabilirsiniz. Arka planda dönen konular gündeminizde olabilir. Bunlar ne olabilir? Herhangi bir konudan haberiniz olabilir. Özellikle 17 Temmuz'da bu dolunayın yeni ayı gerçekleşmişti. Yaz döneminde gündeminizde olan bir takım konular tekrar gündeminize gelebilir. Bunları konuşmak, bunlarla ilgili belki çözüm yolları aramak söz konusu olabilir. Bu sağlığınızla da ilgili olma ihtimali var. Belki psikolojik durumlar, biraz gergin hissedebilirsiniz. Aşırı duygusal hissedebilirsiniz. İş hayatınızda belki yolunda gitmeyen eğer bir şeyler varsa onların çözümüyle belki ilgilenmeniz gerekebilir. Diğer yandan şimdi hem Satürn hem Jüpiter'den destek alan bir dolunay. Bu da aslında sizin için çok olumlu bir yerleşim. Mesela finansal konularda bir desteğe ihtiyacınız varsa, örneğin bir ödeme planı var, oradan bir destek gelebilir. Bir hani kredi başvurusu olabilir veya beklenen bir paranın size gelmesi anlamında olabilir. Önemli kişilerin desteğini burada alıyorsunuz, alabilirsiniz. Diğer yandan bu mesleki konularda ya da hayatınızın tüm alanında aslında Jüpiter çünkü kariyer evinizde ve oradan da bir destek aldığı için sizi bulunduğunuz durumdan çıkaracak önemli destekler, yardımlar ki bunlar daha çok finansal sanki etkiler olacağını da söyleyebilirim. Destek alıyorsunuz, yani güçlü bir destek alıyorsunuz ve bu dolunayın olduğu alanda Mars'ın, Merkür'ün Yay burcunda olması aslında size destek veren bir pozisyonda. İlişkiler, hayatla ilgili bir takım mücadeleler, şansa dayalı konular, aşk hayatı, para ile ilgili konular, bunlar da gündeminizde yer tutuyor. Özellikle bazı aslanların ilişkiler konusunda bazı gelgitleri olabilir. Veya çocukları ile ilgili, onların yaşantılarıyla ilgili olabilir. Şimdi burası biraz dikkat çeken bir bölge. Çünkü buradan Neptün'ün bir karesi var burada. En çok aslında ben aslanlar için finansal göstergeler adına biraz dikkat etmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Dolunay'ın gerçekleştiği anda yatırımları ilgilendiren konular, belki borsa, belki hisse senetleri veya buna benzer yatırımlarla ilgilenen aslan burçları daha dikkatli ve temkinli olmalılar. Bunu söyleyebilirim. Aşırı biraz uçlarda hani girişimler, maceracı adımlar. Burada çok da böyle sonuç vermeyebilir. Çünkü unutmayalım ki Merkür hala retro ve Neptün'de Mars'la Merkür'e bir karesi var. Aklı karışık, kafası karışık, dağınık, bir belirsizlik, bir boşluk içinde gibi eğer hissediyorsanız, böyle bir duygu veya böyle bir konu varsa lütfen çok temkinli olun sevgili aslan burçları. Evet, genel olarak diğer bir yandan olumlu destek alırken diğer yandan da böyle bir kayıpların gelebileceğini de lütfen unutmayın. Mevcut koşullarınızı korumak istiyorsanız en azından ne kar ne zarar, hani bari olduğumuz yerde duralım diyorsanız eğer lütfen dikkat edin. Büyük adımlar
atmayın diye tavsiyem olur efendim. Umarım her şey yolunda gider. Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar, 27 Aralık'taki Yengeç dolunayından aslında güzel, olumlu bir destek alıyorsunuz. Evet sevgili Başaklar, sosyalleştiğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Sosyal çevrenizin güçlendiği, çok popüler olduğunuz, bazı ortamlara girdiğiniz, davetlere katıldığınız, sevdiğiniz eski dostlarınızla, belki aile gibi yakın gördüğünüz insanlarla bir grup içinde hatta yer alabilirsiniz. Belki de sosyal projeler yürütüyorsunuz. Gönüllü çalışmalar yapıyorsunuz. Bir ekip çalışması yapıyorsunuz. Ve bu alanda da güçlü gelişmeler bekleyebiliriz. Yani Dolunay'ın geliştiği an bu alanda. Diğer yandan şimdi Satürn desteğini alıyoruz dedik. Ve Satürn ilişkiler evinizde. Birçok Başak ilişkiler anlamında bir sınavdan geçiyor olabilir. Özellikle hani bunu hissedenler daha çok Başak Burcu'nun ilk günlerinde doğanlardır şu an itibariyle, yani şu ana kadar olan süresinden bahsediyorum. Mesela Ağustos'un sonuna kadar olan süreçte, yani o tarihlerde doğan Başaklar daha çok Satürn'ün bu ilişkiler kısmındaki zorlayıcı etkilerini alıyorlar. Diğer yandan ama dediğim gibi Dolunay'dan da destek, eşten destek, ortaktan destek, önemli konularda destek alıyorsunuz gerçekten. Ve aynı zamanda da seyahat gibi veya belki eğitim, belki ticari konular gibi yurt dışı ile ilgili konulardan da yine burada bu dolunay, bu bağlantılı bir durumunuz varsa destek getiriyor. Dolunay'ın önemli bir durumu daha var. Mars Merkür'le birlikte Neptün'e kare. Bu her zaman bizi biraz aslında durdurması gereken bir açıdır. Tam da köşe evinizde tabii ki yay burcunda, yay ve balık alanı değişken grup burçlarda olduğu için etkiliyor. Diyelim ki 20 ve 30 derecelerde Yay burcunda, Balık burcunda, Başak burcunda. Eğer yerleşiminiz varsa tam derece bu arada 24-25 derecelerde. En çok etki onlar alır. Lütfen özellikle attığınız adımlara, imzaladığınız kağıtlara, yapacağınız anlaşmalara, belki de ayrılık, belki de barışma, belki de yeni bir işbirliği, herhangi birisi de olabilir. Bunlara dikkat edin. Her an zemin kaygan, koşulların değişebileceği, durumların değişebileceği bir durumdur. Zaten Yengeç yeni ayının temel dinamikleri arasında da şu vardır. Fikirlerin, düşüncelerin, duyguların da değişebilme olasılığı vardır. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle aile, ev, yakın çevre olabilir. Yaşadığınız yerle ilgili konular olabilir. Satış imzalaması, bir evlilik de olabilir bu arada. Bunlar da hani zor, kararsız, belirsizlik bir içindeyseniz eğer belki de karar vermemeniz en doğrusu olacaktır. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür halen daha retro. Yay burcunda eski konuları gündemimize getirdiğini düşünüyorum. Aile içi konular da olur. Sosyal çevredeki ilişkilerinizle ilgili de zaten oldukça eski arkadaşlar, eski dostlar gündeminizde olacak. Onlarla görüşüp konuşurken fikrinizi değiştirecek durumlarla, kişilerle bir sohbet içinde bulabilirsiniz kendinizi. Enteresan gelişmeler var açıkçası Başak burçları için. Bu anlamda inşallah güzel ve doğru şeyler çıkar karşınıza. Hoşçakalın. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, 27 Aralık Yengeç burcu dolunayı öncü bir burçta ve başta en çok etkiyi alan burçlardan biri de sizsiniz. Kariyer evinizde bir dolunay. Yaz aylarından, Temmuz ayından beri gündeminizde olan ya da o dönemde daha çok gündeminize gelmiş, tam olarak 17 Temmuz tarihi. Bazı konular, bunlar işle ilgili olabileceği çok daha güçlü ihtimal ve aileyle ilgili konular da bazı sonuçlanmalar getirebilir. Doğum haritanız eğer etki alıyorsa, mesleki anlamda bir geçiş, kariyerle ilgili konuda bir beklentisi olanlar için evet bu dolunay size bir fırsat getirebilir. İşten ayrılma, yeni bir iş kapısı açma, yeni bir anlaşmaya varma olma olasılığı yüksek. Aile içindeki belki bazı konuları gündeme taşıyacak. Çünkü çok göz önündesiniz. Çok ortada siz varsınız. Sizin
değer verdiğiniz herkes size daha fazla değer verecek. Çok önemli fikirlerinize saygı duyan insanların görüşlerini aslında isteyeceksiniz ki onlar da size bence görüş bildirecektir. Gerçekten önemli. Diyelim bir iş yeriniz var, bir patronsunuz, bir kurumun başında aslında görevli de olabilirsiniz. Bu alanda çok önemli bazı nasıl diyelim bazı kalıpların dışında diyelim bazı şeyler açıklamak durumunda da olabilirsiniz. Evlilik, ortaklık, işbirliği, hayatınızın herhangi bir alanında bir değişiklik olma ihtimali de çok güçlü. Bu alanda çünkü destek alan bir dolunay. Nereden? İş hayatından destek alıyor. Güçlü bir ekip kurabilir. Ekiple güzel, çok ahenkli bir çalışma olabilir. Böyle bir ortam yakalayabilirsiniz. İş hayatından ciddi destek gelen bir dolunay. Terfi bile alabilirsiniz. Çalışan biriyseniz eğer. Diğer yandan Boğa burcundaki Uranüs'ten de pardon Jüpiter'den de destek oluyor. Jüpiter'den gelen destek sizin finansal konularınızı işaret ediyor. Diyelim ki güzel bir iş anlaşması yaptınız, bunun ödemesini aldınız ve bir ticaret yapıyorsunuz, bir sevkiyat yapacaksınız. Böyle güzel bir anlaşma da olabilir. Maddi anlamda da desteğini gökyüzüne alıyorsunuz. Fakat son dakika golleri olur bazen. Bazı şeyler son dakikada değişebilir dediğimiz gibi. Şimdi burada Merkür, Mars'ta Yay burcunda yan yana ve Neptün'e karesi var. Bu da aslında demin ticaret dedik. Evet, yakın çevre olan kişiler de olabilir bunlar. Seyahatler, yolculuklarla ilgili, işte uzun yollarla ilgili ya da diyelim Neptün karesi var. Burada trafikte bir kere mesela dikkat edin. Özellikle araçlarınız olanlar araçlarına işte kış koşullarına uygun olup olmadığı başta olmak üzere bunlar önemli detaylar tabii ki. Çünkü bu alandan bir Mars geçiyor, trafikte dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor bireysel olarak. Diğer yandan da yakın çevrenizde olan bağlarınız, ilişkileriniz dikkat diyoruz. Yanıltıcı durumlar olabilir. Bazı şeyler gözden kaçabilir efendim. Çünkü Neptün'de sağlıkla ilgili, işle ilgili alanınızda ticari konular, basın, yayın, bu alanlarda özellikle görev yapan insanlar da tabii ki biz izleyenler arasında varsa eğer lütfen daha temkinli olun. Çok yakınınız olan, çok güvendiğiniz insanlara karşı da temkinli olmanız gerekiyor. Ya da şöyle diyelim, herkes bir şeyleri unutabilir, herkes bir şeyleri atlayabilir. Sonuç olarak burada Neptün var. Bir belirsizlik getirir. Merkür de retro. Bazı şeyler akıldan uçup gidebilir. Sevgili teraziler, bunlar belki de sizin sevdiğiniz insanlar olabilir. Aile içinden birileri olma ihtimali var. Çok güçlü bir dolunay gerçekten. Teraziler çok güçlü etki alıyorlar. Bakalım mesleki anlamda neler bekliyorlar. Neler olacak? Önemli gelişmeleri bekleyin. Özellikle tabii 10 gün etkisi var. 27'sinden sonraki 10 günde çok güçlü çalışacak bu dolunay. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, 27 Aralık Yengeç burcundaki dolunay sizin için çok güzel bir dolunay olacak. Su elementinde, tam da haritanın en güzel, en şanslı yerinde devreye giriyor. Öncelikle şunu söyleyelim. İlişkiler adına akrep ve yükselen burcu akrepler için bence güzel bir dolunay olacak. Aşk, romantizm, duygularla çok ön plana çıkacak bir süreç başlıyor. İlişkiler için çok verimli. İkinci olarak baktığımızda tabii böyle yaratıcı konular, sanatla ilgili konular, hobilerle ilgili konular ve çocuklar. Evet, çocuklar, çocuk bekleyen mesela akrepler böyle bir işte gebelik haberi alabilirler veya çocuklarınızın başarılarıyla belki övünebilirsiniz. Böyle etkileri olurken tabii bir etkisi daha var efendim. O da parasal konularda olduğunu söyleyebiliriz. Evet, finansla ilgili önemli ve diğer yandan çok güzel etkiler de var. O da seyahatler efendim. Bazı akrepler seyahat edecekler, gezmeye gidecekler, aileleriyle buluşacaklar. Akademik konular olabilir, hukuki süreçler olabilir. Bu alanda da çok güzel etki alıyorsunuz. Gerçekten bu yengeç dolunayının en aslında karlı çıkacak burcu akrep burçları efendim.
Evet, seyahate gidenler yeni yılı aileleriyle geçirecekler büyük ihtimal zaten. Belki de küçük bir tatil planladınız. Yeni yıl tatili yapacaksınız. Sevgili akrepler, Satürn'den destek alıyor. İlişkiler bakımından buradan çok güzel. Jüpiter'den destek alıyor. Yine ilişkilerden destek alıyorsunuz. Bu sadece aşk demeyelim, ortaklı ilişkiler için de çok çok verimli bir dolunay. Onu söyleyebiliriz. Şimdi dikkat etmemiz gereken konu da Mars'ın Neptün'le ve Merkür'ün Neptün'e olan karesi. Şimdi burada akreplere önemli ölçüde kazançlar evlerinde, çünkü ciddi bir hem Merkür retrosu Yay burcunda artık, aynı zamanda Mars yanında ve Neptün'de yatırımlar dedik biraz önce. Finansal konular, evet, oralara dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi de sizsiniz efendim. Diyelim ki daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımınız var. Bu aralarda böyle bir güvensiz koşullar oluştu ve siz paniğe kapıldınız. Hop, işte yeni alayım veya elden çıkarayım gibi durumlar içerisinde olabilirsiniz. Altını satmak, dövizle ilgili konular, kağıtlar, borsa vesaire. Yani hele borsa ise daha da dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin'ler daha önce buna çok daha net konuşuyorum, çünkü ben bu burçla ilgili özellikle danışanlarım var, çünkü yakinen tanıdım. Kayıplar getirebilir. Daha önce yatırım yapmış olduk. Özellikle Bitcoin altını çizmek istiyorum. Burada çöp olmuş paralar oldu. Öyle bekleyenler. Burada hani sürpriz de olabilir ama yine de çok temkinli olmak gerekiyor. Kayıplar getirebilir. Yolculuklarda lütfen dikkat edin. Yönetici gezegeniniz Mars. Neptün'e kare yapıyor. Paranıza özellikle çok çok dikkat edin. Bir de herkesin söylediğine güvenmeyin diye sizi uyarmak istiyorum açıkçası akrep burçları. Evet, Neptün burada sizi yanıltabilir. Yani Satürn'ün güzel desteği var ama yine de Neptün'ün böyle bir oyunu, çok güçlü bu oyun bozanlıkları olabiliyor açıkçası. Evet, iyi bir hafta geçirin, iyi bir dolunay geçirin diliyorum. Hoşçakalın. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, 27 Aralık'taki Yengeç burcundaki dolunay tam olarak paylaşılan kaynaklarınızı işaret ediyor efendim. 17 Temmuz'dan beri ya da o zaman başlayan bir takım finansal konular diyelim, atılan adımlar burada bir belirgin bir sonuca artık bağlanabilir. Kararlar çıkar. Ne yaparsınız? Bir yatırımla ilgili bankaları ilgilendiren konular, vergi, sigorta gibi konular, resmi yerlerle olan işleriniz, belki tapularla ilgili olabilir, buna bağlı konular olabilir. Bir emeklilik bekliyor olabilirsiniz, bir başvuru yapmışsınızdır, onun sonucu gelebilir. Diğer yandan mesela bir daha önce satışını yaptığınız bir yerin işte el değiştirmesi olabilir. Çok güçlü aslında, para anlamında önemli, güçlü ve aynı zamanda da finansal anlamda burası destek alıyor. Nereden alıyor? Bir evin satışı, işte bir mülkün elden çıkarılması veya yeni bir satış sözleşmesi gibi, bu anlamda oldukça önemli bir dolunay olacak. Çünkü destek alıyor dediğim gibi. Bir aileden güçlü bir destek, abi, kardeş, ebeveynler olabilir. Sevgili yaylar. Diğer yandan burada Jüpiter'in de desteği var. İş hayatıyla ilgili önemli girişimleri olan bazı yaylar için işle ilgili konular için de önemli destekler geliyor efendim. Yükselen yay veya kendi burcu yay olan arkadaşlar işten, sağlıkla ilgili konulardan mesela güzel haber bekliyor olabilirsiniz. Bir ebeveyn sağlığı vardır sorunu, onunla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Tüm bu alanda güçlü. Şimdi önemli olan diğer taraf ise şu, bakın. Mars Merkür'le beraber Yay burcunda, sizin burcunuzda ilerliyor ve tam yeni ay dolunay esnasında da Neptün'e bir zorlayıcı açısı var. Bu da şu demek oluyor aslında: biraz agresif, sinirli, çabuk ortamda zihinsel olarak dağılabilen bir yapıda olabilirsiniz. Şu süreç için söylüyorum tabii ki. Ve kendinize biraz böyle ameliyatlar, sağlıkla ilgili konular, güzelleşmekle ilgili olabilir. Bir takım böyle durumlar da olabilir. Bunun için bir finansal desteğe ihtiyacınız olur. Kredi çekersiniz. Hep düşündüğünüz bir konudur mesela. Bunun gibi konular, ama sağlığa lütfen dikkat edin. Çünkü
Mars'ın Neptün'le ve Merkür'le karesi var. Bunlar siz değil de aile içinden birileri de olabilir. Beslenme ile ilgili konularda lütfen yine dikkat edin burada. Yanıltıcı olabilir. Tabii bir diğer yandan da biraz önce bahsetmiş olduğum gayrimenkul diyelim ki buna benzer konularda yanıltıcı durumlar gelebilir. Kandırılabilirsiniz. Asli değerin üzerinde olmayan bir takım durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yanıltıcı durumlara düşmemenizi tavsiye ediyorum. Bu anlamda siz zor etki alabilirsiniz. Eğer doğum haritanızda 24-25 derecelerde yay, balık, ikizler ve başak burçlarında yerleşimleriniz varsa sevgili yay burçları. Ama genel anlamda bence çok çözümsel bir dolunay süreci sizin için gelişecek efendim. Umarım her şey istediğiniz gibi güzel ilerler. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar. Evet, Yengeç burcundaki dolunay bazı oğlakları evlendirebilir. Bazı oğlak burçları evlenme teklifi alabilir. Bazı oğlaklar ise belki artık yolunda gitmeyen bazı ilişkilere veda edebilirler. Evet, bunlar işte olur. Özel ilişki de olabilir. Aşkla ilgili hani bir hayat arkadaşıyla da olabilir. Ama bir sonlanma getirebilme ihtimali var. Ha sonlanma olmadı diyelim ki. Çünkü Satürn'den destek alıyor burası. Jüpiter'den de destek alıyor bu arada. Sarsıntıda olan, muallakta olduğunuz, henüz netleşemediğiniz bir belirsizlik içindeyseniz eğer, mesela kime soracaksınız? Danışın. Aile büyüklerine danışabilirsiniz mesela. Bu çok önemli olabilir. Yakın çevrenizin fikrine ihtiyacınız, desteğine ihtiyacınız olabilir. Yakınlar, kardeşlerdir, güvenilen arkadaşlar olabilir mesela. Diğer yandan bir iş projesidir bu. Bir yatırımcı arıyorsunuzdur, bir iş girişimi vardır. Yine burada sizin yakın çevrenizde olan insanlara güvenebilirsiniz. Diğer yandan burada Jüpiter'den de destek aldığı için biraz daha böyle maceralara çok girmeden, tabii oğlakların genel yapısında bu var. Jüpiter'in desteğine başvururken hani bu genellikle insanın sevdiği kişiler olur, ilişki yaşadığı birisi olabilir. Maddi anlamda daha önce size kazanç getirmemiş bazı şeyler kazanç getirebilir. Bu gibi konulardan da destek alıyorsunuz. Yani sizin için, yani oğlak burçları için eğer ki 5 derece ve yakınlarında, 4 ve yakınlarında işte ev girişleri, yükseleni, güneşi olan bir oğlaksanız %99 bu bahsettiklerimden etki tabii ki alacaksınız. Şimdi önemli diğer konumuz ise Mars'ın Neptün'le ve Merkür'ün Neptün'le olan dik açısı. Merkür hem yayda hem retro hem de Neptün'e karesi var. Bu akıl karışıklığı getirir. Kararsızlık, belirsizlik getirir. Nereden getirir? Kişinin kendi içinde yaşadığı, güvenemediği, güvensem mi acaba diye düşündüğü kişilerden getirebilir. Bunlar ruhsal olarak da kişinin kendini yıprattığı bir süreçtir bu arada. Oğlaklar için böyle bir süreç var şu anda. Yaptığı iş, birlikte çalıştığı kişiler, akrabaları, bazı sırlar ortaya çıkabilir mesela, ya da duymuş da olabilirsiniz. Bence yakın çevrelerinden çok önemli şeyler duyacaklar Oğlak burçları, ama her duyduğunuza inanmayın lütfen. Herkesin dediğine itimat etmeyin. Yakın çevrenizin desteğini alırken onların oyununa da gelebilirsiniz açıkçası. Siz kendi bildiğinizi yapın. Merkür retro olduğu için de bilhassa da çok çok önemli kararlar almamakta fayda var. Bunu da hatırlatmak istiyorum efendim. Umarım her şey yolunda gider. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar. 27 Aralık Yengeç burcunda bir dolunay. Evet, dolunay birçok kovanın günlük hayatını çok etkileyecek. Günlük rutinlerini, belki sevdikleri işle ilgili konuları, evcil hayvanları, sahip olduğu, duygusal olarak bağlı oldukları tüm alan burası tabii ki. Çalışanlar için yaptıkları işle ilgili konularda olma ihtimali var. Bazı kovalar için de belki sağlıkla ilgili konuları gündemlerine getirecek. Şimdi bu dolunayın 17 Temmuz'da yaşanmış olan bir yeni ay vardı. Dolayısıyla yani Temmuz ayında, yaz dönemlerinde eğer burada bir gündem oluştuysa,
Bu onun tamamlama unsuru olarak düşünebilirsiniz. Belirsiz bir durumu ortaya çıkaracak, gündeme getirecek. Siz onu konuşacaksınız. Günlük hayatınızın daha hızlı ilerlediği bir zaman aynı zamanda. Bu bir işle ilgili sonuçlanma olabileceği gibi ailevi konuları ilgilendiren bir sonuçlanmada olma ihtimali var. Satürn'den destek alıyor. Aynı zamanda bu işte işine yatırım yapabilirsin mesela. İşini büyütmek, yeni bir iş kurmak veya kurduğun mevcut işte biraz daha sağlam adımlarla ilerlemek. Bu anlamda da çok destekliyor gerçekten kovaları. Tabi derece olarak onu bilemiyoruz biz şu anda. Tabi Jüpiter'den destek alıyor. İşte babasından destek alır, evden veya bir gayrimenkulünü satmıştır, işine yatırır gibi durumlar söz konusu olacak efendim. Şimdi bu dolunayın çok enteresan bir yapısı var. Satürn'den destek alırken Satürn balık burcunun ilk derecelerinde, diğer taraftan da Neptün var. Neptün de balığın son derecelerinde. Burada Mars'tan Merkür'den de dik bir açı alıyor. Bu zordur. Bu belirsizlik yaratır. Bu kafa karışıklığı yaratır. Anlamakla anlamamak arasında şöyle muallakta kalan durumlar vardır gerçekten. Bir boşluk halidir aslında. Yanıltıcı durumlar getirebilir. Buna lütfen dikkat ediniz. Sosyal çevreniz, birlikte iş yaptığınız, ekip olarak ekip ruhuyla çalıştığınız insanlar olabilir. Belki bir önemli bir sosyal işte sorumluluk işi olabilir, gönüllü çalıştığınız bir şey olabilir. Böyle bir projede yer alıyor olabilirsiniz. O alanlar, arkadaşlarınız, bu alanlarda özellikle para ilişkilerine altını çizmek istiyorum. Para dinamiklerinde burada kafaları karıştıran durumlar olma ihtimali var. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, borç verirsen gider, gelmez yani. Bunu demeye çalışıyorum. Sevgili kova burçları, ama Satürn'ün bu yeni aya, üstelik yönetici gezegeninizin hani yeni aya olan güzel desteği de burada bence çok önemli bir kurtarıcı faktör olduğunu söyleyebilirim. Umarım her şey güzel gider. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar, evet 27 Aralık'ta Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Yılın son dolunayı ve su elementinde gerçekten size çok güzel destek olan bir dolunay yaşayacağız. Gökyüzü su elementinde Satürn'ün önemli desteği var ve Jüpiter'in. Tabii ki öncelikle aşk hayatı çok çok ön planda olabilir. Evet, ilişkiler, çocuklar, özellikle çocukları olanlar için onların hayatı, onların flörtleri, yaş itibariyle yetişkin çocukları olanlar, onların nişanı, töreni olabilir efendim. Çocukları olabilir, bebekleri olabilir ya da sizin bebeğiniz olacak. Önemli ve güzel bir etki alıyorsunuz. Çok sevineceğiniz, mutlu olacağınız bence haberler getirecek. Eğer 4 derecelerde ve yakınlarında su burçlarında yerleşiminiz varsa, tabii balıkta, yengeçte ve akrep burcunda, bu saydıklarım çok daha güçlü olacak. Diğer yandan seyahat ettirecek. Eskiden tanıdığınız, belki çünkü Merkür retro olduğu için eski diyorum, kadınlar, kadınlarla buluşmalar olabilir. Bu bir aşk da olabilir bu arada. Çok da güzel su üçgeni var. Bu bir romantizmle de ilgili bir gelişme getirebilir aynı zamanda. Diğer yani gerçekten çok güzel etki alıyorsunuz. Ve dikkat etmemiz gereken tabii önemli bir konu var. Şimdi Mars, Merkür, Merkür retro zaten, Neptün kare. Neptün de burcunuzda zaten. Eğer balık burcunun son 10 gününde doğduysanız, bu Neptün, Mars, Merkür karesinden etki alabilirsiniz. Burada kariyer evinizde, hayatınızın önemli kararlarını verdiğiniz alan olabilir. Sosyal ortamlarda çok görünür olabilirsiniz. Hayatınızın şu günleri biraz zor geçiyor olabilir. Yani bir mücadele içinde olma ihtimaliniz var. Önemli bir işle ilgili bir şeye karar vermek durumunda olabilirsiniz. Aklınız gerçekten karışık olabilir. Lütfen özellikle çok önemli kararlarınızı tam bunların kesiştiği günlerde yapmayın. Hatta şöyle söyleyelim, Ocak ayının 5'inden sonraya bırakın. Merkür Retrosu da bitmiş olsun. Daha net, daha belirgin sonuçlar olsun. Şu an gerçekten balıklar önünü gördüğünü sanmıyorum. Zaten Neptün burcunuzda
bir rüyada yaşıyor gibi, gerçekten çok belirsiz zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Hayatınızın hiçbir önemli kararını bence vermeyin. Zorlu olabilir. İş yerinde münakaşa, tartışma gibi konulara girmeyin. Lütfen aile bireyleriyle ilgili de bunları özellikle altını çizmek istiyorum. Sıkıntılı durumlar getirebilir. Ama genel olarak gerçekten hani aşk dedik. Burada aşkın kanat takıp uçtuğu bazı balıklarda olmayacak değil. Sevgili dostlar, umarım her şey istediğiniz gibi güzel gitsin. Evet sevgili dostlar, evet bugünlük de benden bu kadar. Dolunay'a şöyle bir bakış attık. Sizler için yorumlamaya çalıştım. Bunların hepsi genel etkilerdir. Bazılarımız güçlü etkiler alırken belki bir kısmımız etki almayacak. Ama en önemli tema sevgi, güven, aile barınma ihtiyaçlarımız olacak önümüzdeki günlerde. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu yengeç dediğimizde en başta hatırlattım ama aşırı yağışlar, su ile ilgili konular, denizlerle ilgili konular, sıvılar, kimyasallar, lütfen dikkat edin diyebilirim. Sevdiklerinizle beraber olmayı da sakın, eğer mümkünse bence bu yıl başında ihmal etmeyin efendim. Evet, tekrar görüşmek üzere. Bu saate kadar, şu ana kadar izleyen tüm dostlarıma çok çok gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz efendim.